Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kurtulmak mümkündür. Yaşayın, monotonluktan uzaklaşın. Gezin, görün, keşfedin, başkalarıyla ilgilenin. Okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın. Merhaba canlar, ben Emrullah Zengin, gönlü zengin. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabındaki bu alıntıyla beraber bu videoya giriş yapmak istedim. Çünkü bu videomuzun konusu arkadaşlar postür, duruş, birini gördüğümüz zaman onu analiz edebiliyor olacağız. Bu videonun sonunda tamamen buradaki bilgilerle beraber profesyonel bir ön yargılı olmuş olabileceğiz. Emilio Serge'nin akıl hazır değilse göz göremez deyimini de kullanmak istiyorum, sözünü de kullanmak istiyorum. Çünkü gerçekten de aklımız bir şeye hazırsa ancak onu görebiliriz. Bir duyguları tanımlayamadıysak, bazı duyguları yaşamadıysak eğer onları tanımlamamız bayağı güç ve zor. Ve insanlar genelde bir ömür yaşlandıkça ve farklı insanlar tanıdıkça hayat yolculuğu esnasında birçok insanları tanıdıktan sonra bazı fikirler oluşabiliyor, şu kişi şuna benziyor diyebiliyor. Biz bunu ise tamamen profesyonel bir ön yargılı olmuş olacağız ve kesinlikle tabii ki doğru değil bu bilgiler. Zaten böyle keskinlik konuşanları da çok sevmeyen biriyim. İlk başta renklerle ilgili birçok videomuzu göreceksiniz bu kanalımızda. Önce bir giydiği kıyafetin rengine göre analiz yaptık. O gün o kişi nasıl bir ruh halinde bunu görebildik. En yakın arkadaşımız olan beynimiz de bize bunları fısıldadı. Sonuçta bu bilgileri beynimizde depoluyoruz. Şimdi ise duruşa, postüre göre yorum yapacağız. Bir uzaktan gördüğümüz veya karşılaştığımız, ilk buluşmada gördüğümüz birinin uzaktan baktığımızda nasıl biriyle karşılaşacağımızı ve o kişinin nasıl bir karakterde, nasıl bir ruh halinde olabileceğini bir nevi anatomik beden dilini analize başlıyor olacağız. Renklerden sonra tamamen bir kişinin postürü, duruşuyla ilgili profesyonel ön yargılı olabileceğiz. Yani bu anlatacaklarım hepimiz için geçerli. Hepimiz de aslında kendimizde bunları bulacağız. Zaten önce kendimizi tanıyacağız. Zaten hepimiz kendimizi tanısak birçok sorunların üstesinden gelirdik. Eğer kendimizi çok iyi de tanıyabilirsek de bir gün şirinleri bile görebiliriz. Yani özellikle bu videonun sonunda Doğan hocamızın, Doğan Cüceloğlu'nun da dediği gibi kim olduğun o kadar bağırıyor ki ne dediğini duyamıyorum. Bu cümlenin manasına eriyor olacağız. Ruh halimiz, o günkü modumuz, psikolojik halimiz nasılsa duruşumuza da karakterimize de yansıyor. Ve biz bu videodaki öğrendiklerimizle bu duruşlar hangi ruh halini, hangi karakteri anımsadığını göreceğiz. İnsan zaten su misali, çoğunluğumuz zaten su. Bulunduğumuz kabın şeklini alıyoruz. Bulunduğumuz postürün de ruh halini alabiliyoruz. Bunu tersine de çevirebiliriz. Sıkılgan, nevrotik bir haldeysek eğer, ters bir duruşla beraber, yani duygusallıktan çıkmak istiyorsak, duruşumuzu değiştirebilir, dik ve emin adımlarla yürüyebiliriz. Veya içimizdeki şarkıyı da değiştirebiliriz. Bu arada bir şarkı vardı yani içimdeki şarkı bitti diye. Bu konuda deney de yapılmış. Yani manasını hatırlıyorum ama içeriğini tam olarak yani kimlerin yaptığını hatırlayamıyorum. Eğer hatırlayan varsa yorumlara yazabilir. Ben de hatırlarsam yorumlarda yazıyor olacağım. Bir grup insana farklı bir şekilde hepsine aynı tipte veya başı eğik, sıkılgan bir şekilde dediğimiz o nevrotik halle beraber yürümelerini istiyorlar ve o kişiler yürüdükten sonra psikolojik durumlarını soruluyor ve tamamen sıkılgan ve nevrotik bir halde olduklarını ifade ediyorlar. Daha sonrasında ise aynı gruba farklı bir şekilde dik, emin adımlarla yürümelerini söylüyorlar. Ve bu tekrar sorduklarında psikolojik hallerinin, ruh hallerinin değiştiğini ifade ediyorlar. Bu konuda güzel de bir deney yapılmış. Yani duruşumuz, nasıl yürüdüğümüz tamamen psikolojik ruh halimizi değiştirebiliyor. Eğer sıkılgan, nevrotik bir haldeyseniz ve bu halden çıkmak istiyorsanız duruşunuzu hemen değiştirin. Omuzları dikleştirin, dik ve emin adımlarla yürüyebilirsiniz. Emin olun psikolojiniz, ruh haliniz de değişecektir. Her zaman %10 yanılma payı vardır. Bunu asla unutulmamalıdır. Keskin cümleler kullanmamaya gayret ediyorum. Kullanırsam da uyarın veya ciddiye almayın. Her zaman %10 yanılma payı vardır ama bu tarz içeriklere abone olup zili açmanız ise %100 doğru yolda olduğunuzu gösterir.
Tüm bunlar birer harf hecedir. Bir kişiyi gördüğümüzde, bu duruşunu, postürünü gördüğümüzde birer harf hece olduğunu unutmayalım lütfen. Diğer harflerle, diğer hecelerle birleştirerek ancak kelime kurabileceğiz. Yani yine kendimden örnek vereyim. Kalın dudaklar, kalın elmacık, kalın kaş, bunların enerjik olduğum anlamına gelir. Yani enerjik bir insanla karşıyasınız. Buradan E'yi alırsınız, N'yi alırsınız, J'yi alırsınız ve enerjik diyebilirsiniz. Ama gene diyebilirsiniz diyorum farkındaysanız. Yani benim hayat yolculuğumu, adımlarımı takip etmediniz. Bu yüzden benim nasıl biri olduğumu, gerçekten enerjik mi yoksa o yaşadığım hayat benim enerjimi sömürdü mü? Onu aslında birkaç etkenlerle anlayabiliyoruz ama yine de kesin hüküm veremiyoruz. Bu konularda mutlaka kesin hüküm vermemeye dikkat edin. Sadece bu kişi enerjik olabilir dediğimizde bile bizim için daha hiç tanımadığımız birinde bile çok güzel bir ön yargılı olacağımızı düşünüyorum profesyonel anlamda. Bu bize güzel bir farkındalık sağlayacaktır. Direkt bir insanın bu halini görüp veya seyrek kaşlarını görüp o travmatize olmuşsun falan filan yani ne bu geçti başından gibi deyimlerde veya kırıcı sözlerde bulunmamak için yanılma payını her zaman düşünün. Ve bir insana da sen dudakların kalın işte sen acıya çok dayanıksızsın falan demek bence çok ön yargılı bir tavır. Bu da çok da doğru olmayacaktır. Aslında insanlığa dair beni umutlandıran, şaşırtan şey de bu oluyor. İnsanları böyle analiz ettiğimde bu bilgileri de öğrenen biri olarak ve öğrenmeye de devam eden biri olarak zaten yeni bir alan. Öyle çok %100 doğrular yok ki olmaması da gayet doğal çünkü içinde insan var. Bir insanı görüp böyle enerjik veya böyle bir analizi yaptıktan sonra eğer o kişide o yaptığım analiz farklı çıktığı zaman şaşırıyorum. Çünkü o kişi artık kendini geliştirmiş oluyor. Siz de bu konuda bu şekilde direkt analiz yapmadan önce bu olabilir deyip daha sonra o kişiyi tanıdıkça eğer bakın bakalım gerçekten öyle biri mi yoksa tavrı, hali, yaşanmışlığı o insanı rüzgarda savuran yapraklardan bir farklı hale getirebilmiş mi? Yoksa böyle gelmiş, böyle gider bir şımarıklık ruh haliyle beraber o şekilde yaşayıp gitmiş mi? Bunu en azından insanlara dair inancım ve umutlarım genelde bu şaşırmalarıma bağlı ve insan gerçekten kendini çok güzel geliştiren insanlarla karşılaşıyoruz. Bunları fark ettiğinizde siz de eminim ki umutlanacaksınızdır. Yani toksik insanlarla bağ kuran bir yanınız varsa gene de böyle insanlarla beraber yolunuza devam edebilirsiniz. Veya devam etmezsiniz. Bu tamamen sizin hayat yolculuğunuz. Bana tamamen saygı duymak düşer ve herkese de aynı şekilde saygı duymak düşer. İş yerinde, toplantıda, arkadaş ortamında birini gördüğümüzde of bu ne tip falan dediğimizde veya bu ne kadar güzellik gibi kavramlar yaptığımızda o gördüğümüz, o baktığımız, tanımadığımız biri veya çok az tanıdığımız birindeki o tavıra biz postür diyoruz. Buna bir duruş veya postür, duruş bunların hepsi aynı anlamlara geliyor. Bu arada duyguları da bastırmamak gerek. Üzgün olmak istiyorsanız üzgün olun, mutlu olmak istiyorsanız mutlu olun. Duygularınıza kemden vurmayın. Yani hayat tap bir mutluluk ya da tap bir hüzünden ibaret değil. Mutluluk ve hüzün arasındaki dalgalarda sörf yapmaktan ibaret diye görüşündeyim. Bu sörflerden keyfini alabilenler mutlu, alamayanlar da nevrotik bir kişilik oluyorlar. Yani Dosto'nun Kolomb için dediği gibi Kolomb'u heyecanlandıran keşif süreciydi, keşfettikten sonraki değil. Şimdi karşımıza çıkan bu kişinin veya karşımıza gördüğümüz birinin direkt analizini yapıyor olacağız. Tamamen göz atacağız böyle. Ve daha sonraki videolarda ise direkt yüzdü, burundu, kaştı, gözdü bunlara da özel olarak değineceğim videolar olacak. Bu video sadece uzaktan gördük, baktık ve bir anatomik beden dili analiziyle alakalı bir içerik olacak. Daha önceki videolarda gördüğünüz renk videolarında o kişiyi gördüğümüzdeki o renk kıyafetten ince bir hece aldık diyelim. O günkü ruh haliyle nasıl biriyle karşılaşacağımıza dair bir hece aldığımızı varsayıyoruz. Ve bir kişiye bakmadan önce de ona direkt bakmamak gerekiyor. Buna mesela birçok deyimleri de var. Buna farklı bir şekilde de bakabilirsiniz. Ama çakal bakışı dediğimiz bir bakış vardır. Mesela ben şu anda şu tarafa bakıyorumdur ama kamerayı görüyorumdur. Yani görüş açımdadır. Veya bir de bu argo bir deyim var. Yani inşaatçılar mı yapıyordu bunu? Tam şu anda hatırlayamadım. Mesela bu tarafa doğru yürüyordur biri. Ben bu tarafa bakıyorumdur şu anda. Bu tarafa doğru yürüyorken siz benim direkt bakış açıma gelmiş olursunuz. Bunun da argoda bir deyimi var ama şimdi hatırlayamadım. Bu şekilde bakış
esnasında özellikle 10 saniyeden uzun süre bakmamak gerek. Çünkü 10 saniyeden uzun süre bakışmalar ya kavga isteğidir ya sevişme isteğidir yani. O yüzden 10 saniyeden uzun süre bakılması zaten kabalık olarak yorumlanabilir. Sonra kavga çıkmasın yani. Gerçekten ne yaşarsak yüzümüzde ifadesi yansıyor. Uzun süre evli çiftlerin birbirine benzemesi acaba bu yüzden mi? Yani yüzüme baka baka mı kararıyor? Acaba bu da tartışmaya açık bir durum. Yani bomboş bakan insanların monoton, sıkıcı bir hayatı olabilir. Ama bakın dikkat edin, olabilir diyorum. Gene kesin bir hüküm yok. Burada kesin hüküm veren veya kesin hüküm alabileceğiniz bir video değil bu. Burada sadece profesyonel bir ön yargılı olacağız. Yılları bizi tanıtacağı insanları daha kısa sürede insanları tanıyabileceğimiz bir içerik olacak. Öyle kesin hüküm veren, kesinmiş gibi budur denilen her şey de genelde bana stand-up gibi geliyor. Yani hayatta kesin, Allah'tan, ölümden ve doğumdan başka bir şey kesin değil herhalde yani. Her şey her an değişebiliyor. Yani bir nevi insan tanıyacağız. Yani bu da insanları da tanımak ne kadar iyiyse artık. Ama sosyal bir canlıyız ve insanlarla beraber yaşıyoruz ve insan tanıyacağız. Şu anda sanki bir uzay mekiğindeyim de insanlara adapte olmayı anlatan biri gibi hissettim kendimi. Yani insanları tanıyacağız. Hazreti Ali'nin de dediği gibi aslında insanları tanıyan yalnızlaşır. Yani yalnızlık da artık bir seçim haline geliyor ve insan yalnız mutluluğu daha da kolay bulabiliyor yani. Aslında biz tüm bunların dışında, siz şu anda bu videoyu izliyorken her ne kadar bir insanları tanımak gayretinde bu linke tıkladıysanız, URL'ye yani videoya tıklayıp içeriği izlemeye çalışsak da aslında biz kendimizi tanıyoruz. Yani bu eğitimler, bu diploma, sertifikalar ve vermiş olduğum eğitimlerde hepsinde ben daha çok kendimi tanıyorum. Bu da gerçekten hayat yolculuğunda keyifli bir hal alıyor. Yani bu surf dediğimiz kısmı, benim eğlendiren kısım bu oluyor. Sizin de mutlaka bu videoyu izlerken her ne kadar insanları tanımak için izliyor olsanız da en önce kendinizi tanıyacağınız ve kendinizi yorumlayacağınız, bu da size çok güzel bir farkındalık katacağını düşünüyorum. Şimdi postür duruşuna yorumlamaya başlayalım. Ondan önce bir kıyafeti ele alalım. Kıyafet. Bir kıyafeti renklerine göre değerlendirdik ve şimdi bu kıyafet tercihine göre de birkaç cümle söyleyeceğim sadece. Genelde mütevazi, kalender ve hayattan keyif alan insanların çok böyle sade giyindiklerini fark ettim. Gösterişten uzak, çok ilgi çekmeyecek bir şekilde çok sade giyinen insanlar olduğunu fark ettim. Siz ne dersiniz bu konuda? Yorumlarda mutlaka yazın. Fiziki ya da duygusal bir kusuru olduğuna inanıp bunu gizlemeye çalışan insanlar da abartılı giyiniyor. Yani abartılıdan kastım çıplaklık, aşırı makyaj, dar kıyafetler, lüks giyimi göze sokmak, neredeyse etiketini bile sökmeyecek kıyafetin. O şekilde kıyafet yorumlarımda genelde sade ve şık giyinen insanlar, yani şıklıktan kastım üzerine renklerin uyumu gibi yani. Sade giyinen insanları daha böyle kalender ve güzel olarak tanımlarken, şık, abartılı, makyajlı ve lüks giyinen ve bunu göze sokan insanları, onlarda fiziksel veya duygusal bir kusur olduğunu düşünüyorum. %100 değil tabii. Tabii benim güzellikten kastım muhabbettir. Yani cinsellik anlamında söylemiyorum. Güzellik, yani cinsel dürtülere göre güzel kriterlere olanlar, kara çarşaflıyı da, kaslarını teşhir edeni de, spor atletliği de çok güzel bulabilirler. Güzellik göreceli bir kavram yani. Aşk gibi. Herkesin kendince haklı gerçeklerle doğruları var. Kıyafet konusunda şapka takanlara da değinmek istiyorum. Bu konuda yorumlarınızı da rica ediyorum. Yani neden bilmiyorum, hep bana mı öyle denk geldi anlamadım. Genelde bir şey saklayanlar, gizli bir bilgiye sahip olanlar, utandıkları bir benlikleri var gibi ya da ergenler de keza aynı o şekilde veya yasak aşk içerisinde olanlar. Yani utangaç benliklerini bir nevi ortaya çıkarıyor gibi. Yani genelde şapkalı görüyorum bu insanları. Tabii bu şapka konusunda güzel kombin de olabiliyor. Bazı kıyafetlerle ben de takıyorum. Bazen esrarengiz görünmek için de takıyorum. Yani esrarengiz görünmek isteyenler de sonuçta bir şey gizliyormuşum gibi imajı vermek için şapka takabiliyorlar. Esrarengiz görünebiliyorlar. Yorumlarda da siz bu şapka takan, genelde bu şapka takan insanların genelde nasıl tipte, nasıl bir karakterde olduklarını paylaşırsanız benim için de ve bu videoyu izleyip yorumlara bakanlar için de bayağı bir ışık olacaktır. Tabi buradan kastım yani 10 kişiden 7'si 8'i takıyorsa ve o kişinin nasıl bir karakterde olduğunu paylaşıyorum. Yoksa benim gibi veya birçoğunuz gibi muhtemelen bu videoya ilgi duyduğunuz için birçoğunuz gibi
O bir iki kişiyi kastetmiyorum. Çoğunluk, genelleme yapıyoruz yani. Sadece bir ön izleme elde edeceğiz. Ve ayakta duruşa geçelim. Ayakta duruşu kısa bir giriş yapalım. Bir yere yaslanır vaziyette duruyor ise güven eksikliği, dik ve keskin bir vaziyette ise cesur, eller cepte ise sıkılgan ve içe kapanık, durduğu konum köşe başı, arkası duvara dönükse güven eksikliği, yani duvara dönük duruyor ise kapanık, arkadaş ortamında en başta duruyor veya da oranın baş olduğunu mesafe ile hissettiriyorsa lider karakterli olabileceği anlamlarını yorumlayabiliyoruz. Bu kişi oturur vaziyette ise ki kalçaları öne çıkartıyorsa ki kadınların kalçaya ilgisi güçle orantılı, yani kadınlar kalçaya niye bakıyor? Güce tav olan kadınlar veya güce sahip olmak isteyenler genelde kadınlar kalçaya bakıyorlar. Erkeklerde kalçaya bakma ise tamamen doğurganlıkla alakalı. Üreme içgüdüsünden kaynaklı. Kalçalı kadın rahat doğum yapar. Göğsü büyük kadın bebeği iyi doyurur. İlkel benliğimizin bu ilgisi tamamen üreme içgüdüsünden. Bazıları böyle dürtülerini aşk ile karıştırabiliyor. Oturur vaziyetteyken ayak mesafesi arası, iki ayak arası mesafe güce baskınlığın derecesidir. Ayaklar kapalı ise güce daha çok tav olan, ayaklar açık ise güce daha karşı çıkan veya kendisi güçlü olan insanların ifadesidir. Bacakların ayrık oturuşu rahatlığa, bacak üstüne atmak, kasların gerginliğine göre rahatlık ya da savunmaya. Bacakların yönü ilgi alanını gösterir. Bacaklar sandalyenin ön ayaklarının arkasında ise sıkılmış, ortamdan rahatsız, gitmeye hazır. Bacaklarını sallıyorsa sabırsız anlamları yorumlanabilir. Feminen duruş ve erkeksi duruş vardır. Kadınlar özellikle böyle ayaklarını üst üste attığında şöyle, yani bu mesela bir kadınsı bir bacak atışı. Böyle ayaklar birbirine yapışıksa şöyle diyelim ya da şöyle. Bilmiyorum, görünüyor mu? Erkeksi bacak atışı ise şöyledir. Omuzlar arasındaki mesafe tamamen ayak hizasıyla beraberdir. Bacak üstüne atmakta. Eğer bu ayrık ise bu olabildiğince sert ve kaba bir mizaca sahip olduğu anlamına da gelir. Oturduğu pozisyon, oturur vaziyette eğer mekanın veya masanın köşesinde, sonunda veya sırtı duvara yaslı bir koltuğu tercih etmişse lider karakterli ya da güven eksikliği olan biri anlamlarını yorumlayabiliriz. Eğer masanın başında herkesin görebileceği ve konuşmayı kendisinin yönlendirebildiği bir koltukta ise lider ve ben merkezli biri olduğu anlamlarında yorumlamamız gerekir. Ten rengine gelelim. Ten rengi, bu kişinin ten rengi, esmerler sağlıklıdır, güzeldir. Esmer seven benliğim konuştu. Esmerin olduğu yerde sarışınlar çay demler. İşin esprisini bir yana bırakırsak. Çok açık veya çok koyu tenler kalıtsal genetik hastalıklar olabilirken hafif yanık esmer tenler en idealidir. Sarışınların türü ise tehlikede, partner seçimlerinde ten rengi çok etkin olmakta. Benzer genler benzerleriyle eşleşme eğilimi gösterirken zıt kutuplardaki ten ve karakterlerin de birbiriyle eşleşme güdüsü çeşitliliği arttırma içgüdüsünden kaynaklıdır. Çok uzunların kısayla, siyahilerin sarışınlığa, genelde kadın ve erkek çoğunluğun sarışınlara ilgi duyması ise doğal sarışınların birkaç yüzyıl sonra kalmayacak olması. Yani genlerimiz içgüdüsel olarak kalıtımsal çeşitliliği sağlamaya çalışıyor. Zaten sarışınlarda kibir de belki de bu yüzden oluşuyor. Sarışınlarda genelde kibir bir eğilimidir. Doğal sarışınlarda dikkat edin. Dikkat ederseniz eğer doğal sarışınlarda kibirli, yani bunu da fark ettim. Esmerlerin tercih edilmenin nedeni ise sağlıklı çocuklar getirme olasılığındandır Schopenhauer'ın demesiyle beraber. Yani sanki karanlık bir madde ile birbirimize bağlı gibiyiz. Yani felsefi sorf yapmadan bir konumuza dönelim biz. Ve bu kişiye baktığımızda bir ufuk çizgisi çiziyoruz düz bir vaziyette. Başı genelde öne eğikse özgüven eksikliğini veya bir iltifat karşısında başını eğiyorsa utangaç, çekingen olduğunu, başı size ya da olduğu kişiye 15 derece açıyla eğikse bu aynı zamanda psikologların da taktiğidir. İlgili olduğu anlamına gelir. Bu anlamda başı o tarafa ne kadar eğikse o kadar çok sempati duyduğu anlamına da gelir. Sempati ve ilgi duyduğu anlamına gelir. Baş ve omuzlar geride ve dik ise güç ve cesaret hissettiği anlamları yorumlanır. Tartışma ortamlarında bu postür
omuzlar dik, baş dik ve 10 saniyeden fazla göz teması oluyorsa kitlenme ve kavga isteği anlamı çıkar. Tartışma ortamı olmadan 10 saniyeden uzun süre göz teması ise cinsel istekli ya da yoğun ilgi, hayranlık anlamları yorumlanabilir. Ya da yalan söylemiştir. Karşıdaki kişinin yedi mi diye onu test ediyordur. Bu da ince bir detay olsun. Kollar açık ise rahatlık, iletişime açıklık, kapalı ise savunma, memnuniyetsizlik, ense arkasında ise ilgi belirtisi anlamı yorumlanır. Kollar birbirine bağlı kelebek pozisyonunda ise buna da sıkılgan, iletişime kapalı anlamlarını yorumluyoruz. Eller birbirine değiyorsa veya başına yaslıyorsa, çenesini kaşıyorsa düşünceli bir konuyu değerlendiriyor olabilir. Eller belde ise hazırım, yapalım veya yap da gör gibi anlamları da yorumlanır. Kadın hoşlandığı konuda ya da kişide saçını okşar, erkek ise bıyık veya sakalını okşar. Bunları artık bu o kadar çok bilindi ki manipülatif amaçlı kullananlar da var. Yani bunu nasıl anlıyoruz? Bu konuda iç sesinize güvenin. Bir kişi bir rolü uzun süre yapamaz veya bir hareket doğal ise uzun süre bunu doğal gibi göstermek için çalışır. O yüzden oradaki nüansa dikkat etmenizi önerebilirim ki içgüdülerinizin de iç sesinizi de takip edebilirsiniz bu konuda. Gözlerin duruşuna bakalım. Gözler kalbin aynasıdır. Gözlerden gene bir paralel bir ufuk çizgisi çiziyoruz. Gözler ufuktan bir çizgi çizdik. Eğer gözler aşağıya dönük ise genelde içsel veya duygusal, korku, suçluluk, boyun eğme anlamları. Yukarı dönük ise hayalperest ve kuramcı, kurabiliyordu aynı zamanda. Direkt karşıya bir bakıyorsa ne aşağı yani ne yukarı ne aşağıya doğru dönük değil de direkt karşıya direkt bir şekilde bakıyorsa gerçekçi, idealist ve mantıksal biri anlamlarını yorumlayabiliriz. Göz kapaklarını hızlı bir şekilde kırpıyorsa bu şekilde ya yoğun stres altındadır ya da gözlük kullanan biridir veya endişeli ve karşısındaki kişiyi değerlendiriyor olabilir. Ya göz temasını 10 saniyeden uzun süre kurar, karşısındaki kişiyi değerlendiriyordur. Ya da gözlerini çok kırpıyordur, gene karşısındaki kişiyi değerlendiriyordur anlamları çıkartabiliyoruz. Göz temasından kaçınıyorsa eğer, bu üstünlük, ego, narsistlik, korku, hakarete uğrama ve özgüvensiz anlamlarını yorumluyor olacağız. Kaşların başlangıcı göz çukuruna inik ise sinsi ve kindar, kavgaya hazır, kendi çıkarından başkasını düşünmeyen narsist kişilikli bir anlamlarını yorumluyoruz. Ve kartal kanadı gibi ise yani şu anda benim kaşlarıma benzer kartal kanadı şeklinde ise sinirli olabileceği, ince ise dayanıksız, kalın kaşlı ise gene enerjik anlamlarını tanıdıkça yorumluyor olacağız. Ağız kenarları sarkıksa nevrotik yani şuraya gene bir ufuk çizgisi çizim bu sefer ağızdan da. Kenarlar aşağıya doğru sarkıksa nevrotik, üzgün, hoşnutsuz bir anlamları yorumlanabilir ve aşırı memnuniyetçi bir anlamları da yorumlanabilir. Çünkü hep böyle yapa yapa artık ağız bu şekli almıştır yani. Yukarı dönük ise sürekli gülen bir insansa, şu güleç ifadeyi takınan biri ise mutlu, güleç bir anlamları yorumlanabilir. Dudaklarda kalın dudaklar enerjik ve acıya dayanıksızlık olurken ince dudakların enerjileri daha düşük. Hem enerjileri daha düşük hem de acıya toleransları daha yüksek olur. Ağız yapısı eğri olanlar kaba ve argo konuşma olma eğilimleri gösterebileceği yorumlanır. Burun büyük burunlarda beceri, kabiliyet ve burun kemeri olanlarda ise, belirgin olanlarda ise ki şu anda çoğu kişi estetik yaptırıyor bunu. Oysa kemikli bir burun çalışkan ve azimli anlamlarına geliyor. Keza bunu Osmanlı padişahları zamanında da vardı. Onlar mesela portre fotoğraf, yandan çekilmiş bir fotoğraf çizdirirlerdi. Ki bu da Roma döneminden kalma. Orada kemerli burun, azimli, çalışkan, asil anlamlarına geliyordu. Kulaklar kepçe kulaklı insanlar cesur olur. Aynı şekilde kulakları büyük insanlar da cesur olma meyillidir. Küçük kulaklar daha feminen, kafaya yapışık kulaklarda ise ürkeklik anlamları yorumlanır. Dövmesi olan, piercingi olan insanlar eğer özel bir nedeni yoksa ve yani sevgilisinin kalp atışıydı, cart curt anladınız yani özel manalı bir sebebi yoksa yani bunu ilgi çekmek için yaptırdı ve bu ilginin de fark edilmek istemesi tarzında veya vücudunu beğenmediği gibi anlamlarda yorumlanabilir. Kim neden fark edilmek, ilgi alaka bekler, burun
bunun derin anlamları olabilir. Bu videonun konusu uzaktan veya yakından gördüğümüz kişide dövme varlığı, belirgin yerlerde olması, o kişinin ilk akla ilgi, alaka beklediği anlamını yorumlamamız gerekli. Yorumlardayken hiç de öyle biri olmadığı anlamları çıkabilir. Yani böyle çıkabileceğini de unutmamak gerekir. Aksesuarlara gelelim. Aksesuarların ilk yorumu mesafe koymak içindir. Eğer genelde sevmediği, hoşlanmadığı biri varsa karşısında genelde oraya çantasını koyar veya herhangi bir aksesuarını koyar. Bunlar çok ince nüanslardır. Bu ilk bakışta elektrik almayan biri direkt oraya araya bir çanta koyar, mesafe koyar. Keza masa da koyabilir. Ben o yüzden böyle masasız, tamamen face to face diyemesem de kamera karşısındayım. Bir nevi de kendimi de eğitiyorum. Kendi konfor alanımdan çıkıyorum böylece. Daha net bir şekilde konfor alanımın dışında daha rahat hareket edebilmeyi keşfediyorum. Özellikle erkeklerde, ki bu artık kadınlarda da oluyor, masanın üzerine cüzdan, pahalı eşyaları, telefonları koymasının nedeni de tamamen dikkat çekmek ve üstünlük göstermek anlamları yorumlanıyor. Yani erkeklerde cepte rahatsızlık hissinden kurtulma olasılığı da olabilir. Kadınlarda ise kimseye güvenmeme gibi anlamları kişiyi tanıdıkça karar vereceğiz. Avuç içleri konuşurken eğer avuç içleri genelde yukarı hareket yapıyorsa bu gücü temsil eder. Aşağı doğru hareket yapıyorsa da boyun eğme anlamları yorumlanır. Karşıya doğru hareket yapıyorsa da bu da dur demek anlamındadır. Bu konuda mesela ABD'nin Irak'ta bir anısı vardır. Normalde Irak'taki insanlar bu evrensel beden dili kısmında Irak'ta mesela selam vermek böyledir. Böyle selam veriyorsun yani. Amerikalı askerler tabii ki o yörenin, o insanların beden dilini bilmediğinden Amerikalılar böyle dur yapıyor. Iraklılar da selam veriyor zannediyor. Onlar da selam veriyor böyle. Öyle birçok kişi vefat etmiş, ölmüş. Hüzünlü bir durum. Çizgilere gelelim. Göz kenarındaki bu kırışık kaz ayağı çizgiler samimiyet göstergesidir. Bir insan gülüyorsa, konuşuyorsa veya göz kenarında hafif çizgiler belirmişse onun samimi biri olabileceği anlamları yorumlanır. Alındaki kırışıklıklarda ise farklı anlamlar vardır. Düz kırışıklıklar varsa böyle benim de var şu anda. Ya bu kişinin çok şaşırdığı anlamına gelir ki ben de birçok şey araştırarak, okuyarak şaşırıyorum veya insanları tanıdıkça şaşırıyorum. Eğer bu düz çizgiler arasında kesik varsa ilgili olduğu alanda tamamen ustalaştığı anlamlarına geliyor. İlgili olduğu birimde. Yanakta ve çenedeki gamzeler o kişinin eğlenceli biri olduğu anlamlarına yorumlanıyor. Boyundaki yatay çizgi ise yani şu çizgi dediğimiz bu çizgi ise burada o kişinin çok kitap okuduğunu veya kitap okumayla alakalı bir işlem, muhasebe olabilir, farklı bir iş olabilir masa başında. Onunla alakalı da yorumlanabilir. Yani özellikle şunu da değinmek istiyorum. Burada gözler aşırı derecede açılmış, kocaman duruyorsa bu kişi sosyal medyada çok zaman geçiriyordur. O telefondan aldığı ışığın etkisiyle gözler artık fal taşı gibi etkisini almıştır veya bir konu esnasında gözler gene böyle fal taşı gibi açıldıysa şaşırdığı anlamları da yorumlanabilir. Yürüyüş halinde ise o kişiyi yürürken gördüğünüzde ayak sürtmesi, ayaklarını sürterek yürümesi, sıkılgan ve stresli, bunalımlı bir halde olduğunu, uzun adımlarda ise aceleci ve çabuk ve canlı biri olduğu, yani heyecanlı biri olduğu anlamları yorumlanır. Kısa adımlarda ise sakin, düşünceli, mantıksal anlamları yorumlanır. Kambur yürüyüş hali sıkıntılı ruh halini ifade eder. Dik, hızlı, sağlam yürüyüş ise cesur, kavgacı ve aceleci anlamlar. Yürürken bakış hizası çok önemli. Yürürken gene o kişinin yukarı bakıyorsa eğer, yukarı bakarak yürüyorsa hayalperest, aşağı yönlü bakıyorsa ise duygusal, arabesk karakterli biri olabileceği anlamlarını yorumlayacağız. Bir adım diğerinden kısa atılıyorsa ve ceket giymişse üzerinde herhangi bir emanet de olabilir. Bu konuda ben canım sıkıldığında bir güvenlikçilere falan gidiyorken bazen böyle yapıyorum. Bakıyorum üzerime arayacaklar mı diye. Bu tamamen can sıkıntısıyla alakalı bir şey. Hatta yani az önce mesela ne dedim? Kulakları böyle büyük olanlar cesur olur diye. Böyle stada girerken böyle çakmak falan sokarken özellikle kulaklara bakıyorum. Büyük kulaklı güvenlikçilerden uzak duruyorum. Büyük veya kepçe kulaklı dediğimiz kaba tabirler. Onlardan uzak duruyorum. Tabii ki keskin atlılardan da uzak durmak gerekir. 100 atlı da keskin atlı olanlar onlar da cesur olurlar. Ve işini iyi yapan insanlardır genelde. Bu anımı da geçtikten sonra kiloya gelelim. Aşırı kilolu kişilerde genelde kendini topluma kabullendirmek için ya bilimsel zeki oluyorlar ya da tamamen esprili, mizahı seven insanlar oluyor.
Aşırı zayıflarda ise hayattan keyif almaları biraz güç, yani memnun edilmesi zor anlamları yorumlanabilir. Boyda ise uzun boylu özellikler, yani uzun boylu olanlar bazı özellikleri barındırıyorsa da kısa boylular da aynı şekilde bazı özellikleri barındırabiliyor. Yani Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın boyla ilgili bir videosu vardı. Onu da buraya koyuyorum. Onu da bir bakarsınız. Ama bu konuda sizin de gene yardımlarınızı istiyorum aynı şekilde. Çevrenizde uzun boylular genelde 10 kişiden 8'inde, 100 kişiden 80'inde falan. Nasıl karakteri özellikleri var? Kısa boylularda da keza aynı şekilde 100 kişiden 80'inde falan nasıl genel anlamda bir özellikleri var? Yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Tüm bunların bazılarına direkt konu olarak değineceğiz zaten. Direkt o konulara da ait videolar olacak. Şu anda sadece o kişiyi gördüğümüzün analizini yapıyoruz. Anatomik analiz bittiğinde sosyal medya profil analizi de yapıyor olacağız. Yemek yerken de insanları analiz edebiliyor bir video da paylaşmak istiyorum bu konuda. Onların da videoları ben de merak ediyorum. Çünkü aynı bu şekilde hazırlıkları bayağı dolu dolu olacak. Özellikle fırsat maliyeti açısından sizin zamanınızı en az almaya çalışıyorum. Biraz da boş konuşuyorum yani kusura bakmayın. Yani abone olup zili açmayı unutmayın canlar. O videolarda sırası geldiğinde yüklenecektir. Şimdi geldik sonlara. Yani genelde birinin gördüğümüzde hemen hemen bir profil analizi yapabiliyor olacağız. Unutmamak gerek. Aslında bunların kendimizi anlattığını unutmamak gerek. Kendimizde olmayan bir şeyi de karşıda tanımlayamayız. Yani önce bir aynaya bakmamız lazım. Mevlana'nın dediği gibi gördüğün benim, anladığın sensin diye. Yani Mevlana demişken La Tahsen şiirinde mesela evrenin en uzak köşesi senin içinde bir zerre ne diye üzülürsün ey can. Mısrasında hepimizin yıldız tozu olduğunu hangi bilimle bildin yani mübarek? Yani teleskop yok, güçlü şeyler yok. Sen hepimizin bir yıldız tozu maddesinden yaratılabildiğini nasıl keşfettin? 13. yüzyıldasın. Yani buna da hayret ettim doğrusu. Yani beni ya da bir başkasını kadrajınızda gördüğünüz kadarından çok daha fazlasıdır ya da azıdır. Unutmamak gerekiyor. Yıllar geçen hayat yolculuğunu bir iki cümleyle tanımlamak haksızlık ve hadsizlikten başka da bir şey değildir yani. Bu nedenle bu bilgileri profesyonel ön yargılı olmak, beynimizin bize ne fısıldadığını anlamak için kullanırken aslında o kişinin göründüğünden veya anladığımızdan çok daha fazlası veya azı olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Yani o kişiyi o karaktere iten olaylar döngüsünden bir haber. Yani sen böylesin, sen şöylesin demek hadsizlik ve haksızlıktan başka nedir ki diye düşünüyorum. Yani bu videoda değindiklerimin hepsinin bize birer hece vereceğini unutmayalım lütfen. Aslında falcılar da anatomik beden dilinin analizini yapıyor. Yani böyle fincanı tuttuğunuzda yüzük parmağınız eğer işaret parmağınızdan uzunsa çok sinirli birisin diyor. Veya boynunuzun altında bir iz varsa ya da sen çok okuyorsun, okumayla alakalı bir iş mi yapıyorsun diyor. Karşıların böyle benimki ya da martı gibi ise haksızlığa hiç gelemiyorsun. Gözlerin fal taşı gibi ise işte sosyal medyada çok zaman geçiriyorsun falan filan. Veya bunların türevleri. Kaşların seyrek ise son zamanlarda travmatik olay mı yaşadın, yaşamışsın. Sen ne diyorsun? Nereden bildin? Göz hizan işte aşağıya dönükse çok duygusalsın, yukarıysa hayalperestsin, çok büyük işler başaracaksın sen. Bu tarz cümleler kuruyorlar. Biraz süslü de hayaller katıyorlar. Bunlar da çok yememek lazım. Bir ara bir falcıyla tanışmıştım. Bana dedi ki ya abi yani bana şey demişti. Gel dedi senin dedi ne olacağını mı söyleyeyim dedi. Bir şey söyledi yani geleceğe dair bir şeyler söyledi. Para almak için. Dedim adımı bil dedim. Yani sana ben 2 katını vereyim. Ya da adımın baş harfini bil dedim. 2 katını vereyim. Söz tıraş yani bu tarz şeyler. Yani unutmadan karşınızdaki kişi böyle travmatik olmuşsa, donmuş bir halde bakıyorsa, özellikle kaşları da seyirmişse ve anlattığınız duygulara aşırı tepkiler veriyorsa veya hiç tepki vermiyorsa yani o kişinin de psikolojik olarak insanlık namına en yakın psikoloğa veya psikiyatriye getirmenizi rica ederiz. Aklınızda bulunsun ve kesinlikle tavsiye vermeyin. Derdini omuzlamayın. Bunlara da zaten ilişki yaşam koçluğuyla alakalı videolarda değinmeyi planlıyorum. Yani atladığım bir şey oldu mu? Bayağı bir not da aldım. Bu videoyu tekrar izlediğinizde, her izlediğinizde o an neye hazırsanız o nüfuz edecek benliğinize. Çünkü bu videoların içeriğini gerçekten uzun uğraşlarla yani fırsat maliyetlerinizi gözeterek kısa vaktinizi alacak şekilde hazırladım. Evrensel ve yıllar sonra da geçerliliğini korumasına özen gösterdim ve yorumlarınızdaki katkılarınızla beraber birçok gelişeceğimize de inanıyorum.
zaten yeni bir şeyler öğrendiğimde ya bir videonun altına yazarım ya da güncel bir video çekeriz. Yani siz şu anda bu videoyu hangi postürle izliyorsunuz? Muhtemelen oturmuşsunuzdur, podcast olarak dinliyorsunuzdur. Bunlarda katılmadığınız, eklemek istediğiniz veya güncelleme yapmak istediğiniz farklı kısımlar varsa yorumlarda da mutlaka yazın arkadaşlar. Yani yaşanmışlıklardan daha büyük ispatlar olamaz sanırım. Üst bir perdeden kesin hükümler vermektense insanların böyle yaşanmış tecrübelerini zaten şu anda belki de 60, 70, 80'li yaşlarda edineceğimiz tecrübeleri bu videoları izleyerek, ben bilerek hazırlayarak veya hepsini bilmiyorum çünkü aklımda tutmuyorum. Bu şekilde biz 70'li 80'li yaşlarda öğreneceklerimizi şimdiden beynimize, benliğimize almış oluyoruz. Yani bir insanın yüzündeki ifade her zaman gerçek değildir ve bunu hiçbir zaman tam bilemeyeceğiz. Velhasıl kalbimize dönmek lazım ama işte hangi yolla? O da bizim yolculuğumuz. İçerik buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola. Eklemek, katılmadığınız kısımlar varsa, eklemek istediğiniz kısımlar varsa yorumlarda yazın lütfen. Muhabbet ederiz, konuşuruz. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, benzer içerikler için abone olmayı ve yeni video yüklediğimde bildirim almak isterseniz zili açabilirsiniz. Katıl veya teşekkür butonları aktif olmuşsa değerlendirebilirsiniz. Bu serinin sırasındaki video artık karşımızdaki kişiye yaklaşıyoruz ve karşımızda duran bu kişinin yüz kafa şeklini anatomik olarak analiz etmek üzere olacak. Buluşmak üzere canlar, kalın sağlıcakla.